Kralın ayakkabıları. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulları çokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, uzak diyarlarda yemyeşil vadilerin beşiği, bereketli toprakların kalbi Valdora krallığında, gözü pek, gönlü gür, Kral Theodor hüküm sürermiş. Sarayın her köşesi öyle yumuşacık, öyle kadifeden halılarla kaplıymış ki insanın bastıkça ruhu dinlenir, ayakları pamuğa değer sanırmış. Bahçeler desen yemyeşil, çiğ düşmüş çimenleriyle öyle serin, öyle rahattı ki sanki cennetten bir köşe bu dünyaya düşmüş gibiydi. İşte bu yüzden Kral Theodor ömründe bir kez olsun ayağına ne bir takunya değdirmiş ne de bir çarık giymiş. Hep yalın ayak, hep rahat adımlarla gezermiş sarayında. Günlerden bir gün Kral Theodor'un gönlüne bir merak düşmüş. Halkım ne halde, neyler ne yer ne içer diye bir düşünce sarmış benliğine. Ne de olsa sarayın altın kapılarından içeri süzülen rüzgar bile dışarıdaki tozlu yolların kokusunu taşımazmış. Atına atladığı gibi yanında birkaç muhafız ile düşmüş yollara. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler, vadileri geçmiş, taşlı patikaları aşmış, dikenli yollardan geçmişler. Saray atının semeri bile bu yollarda sırtını yormuş, beli incitmiş. Her adımda bir taş batmış, her dönüşte bir diken değmiş. Kral Theodor'un nazik ayakları taşla, toprakla, dikenle haşır neşir olmaktan yorulmuş, sızlamış durmuş. Nihayet sarayına döndüğünde yorgun argın, beli bükülmüş bir halde büyük tahtına oturmuş. Ayaklarını ovuştururken can havliyle bir feryat koparmış. "Ah! Aman Allah'ım! Bu nasıl memleket, bu nasıl dünya? Yollar taş, dünya diken. Böyle bir ülkede kimsenin yüzü güler mi? Derhal diyorum derhal. Bütün yolları en yumuşak derilerle kaplayın. Her yer pamuklara dönsün. Her adım kuş tüyü gibi aksın." Saray halkı, kralın bu şaşırtıcı buyruğu karşısında birbirine bakışmış. Fısıltılar yükselmiş, gözleri fal taşı gibi açılmış. Tam bu sırada ak saçlı yaşlı danışman Ronaldo ağır adımlarla öne çıkmış. Sakin bir sesle, yüreklere su serpen bir edayla konuşmuş. "Majesteleri, başım gözüm üstüne. Lakin bu fakir kulunuzun bir düşüncesi, bir sözü vardır. İzin buyurur musunuz?" Kral Theodor kaşlarını çatmış, alnında derin çizgiler belirmiş. "Konuş Ronaldo, konuş bakalım. Lakin bil ki bu ağrılar içinde, canım burnumda, akıl dinleyecek halim kalmadı pek." Ronaldo sesini hiç yükseltmeden devam etmiş. "Majesteleri, bütün bu koca Valdora krallığının yollarını derilerle kaplamak, binlerce hayvanın canına kıymak. Bütün halkın yıllarca çalışıp dişiyle tırnağıyla kazandığı vergileri heba etmek demektir. Oysa gelin görün ki yalnızca kendi ayaklarınızı koruyacak küçücük 2 parça deriyle aynı rahatlığa kavuşabilirsiniz. Ne hayvanlar ziyan olur ne de halkın vergisi boşa gider." Kral Theodor şaşkınlıktan dona kalmış. Gözleri irileşmiş, sanki ilk kez duymuş gibi bir şeyleri. "Ayaklarımı koruyacak deri mi? Bu da neyin nesi? Duymadım, bilmedim ben böyle bir şeyi." Ronaldo gülümsemiş. "Ayakkabı, majesteleri. Halk arasında yüzyıllardır kullanılır. Fakir fukara, çobanlar, çiftçiler ayaklarına giyerler. Gerçi onlarınki öyle sade, öyle konforsuz çarıklar ki sadece ayaklarını taşlardan, dikenlerden korumaya yeter. Başka da bir işe yaramaz. Sarayda böylesi yumuşak halılarla, pamuk çimerlerle çevrili bir yerde hiç ihtiyaç duyulmadı." Kral bu fikri önce küçümsemiş, burun kıvırmış, sarayda bunca yıl yaşa, sonra da ayaklarına bir şey giy, olacak iş miymiş? Ama ayaklarının zonklaması, her an artan sızısı onun bu kibrini bir çırpıda silip süpürmüş. Daha fazla düşünememiş. Derhal ülkedeki en usta ayakkabıcı çağrılmış. Çabucak getirmişler.
Arabella adında eli hünerli, gönlü temiz, çalışkan bir genç usta kızcağız gelmiş saraya. Öyle becerikli, öyle gözü pekmiş ki Arabella, o incecik parmaklarıyla en sert deriyi bile ipek gibi işlermiş. Sabahın ilk ışıklarından gecenin ay ışığına kadar çalışır, her ilmeğe alın terini katarmış. O gece Arabella'nın o hünerli elleriyle Kral Theodor'a hayatındaki ilk ayakkabıları dikilmiş. İtinayla, özenle. Ertesi sabah güneşin ilk ışıkları Valdora Krallığı'nın vadilerine vururken Kral Theodor o yeni ayakkabılarıyla saray bahçelerinde yürürken yüzünde tatlı bir gülümseme belirmiş. Ayakları artık acımıyordu. Sanki kanat takmış gibiydi adımları. Birkaç gün sonra Kral Theodor halkını toplamış, herkes merakla bekleşirken kral yüksek bir sesle, yankılanan bir fermanla ilan etmiş. Ey Valdora halkı, dinleyin beni. Ben bu ülkenin yollarını baştan başa deriyle kaplatmak istedim. Lakin öğrendim ki bazen çözüm büyük işlerde değil, küçük bir düşüncede olabilir. Evet, bazen dert dağ gibi büyüse de derman avuç içi kadar küçücük bir şeyde gizlidir. Bu ülkenin her vatandaşı ben Kral Theodor kadar rahat etmeyi hak ediyor. Bu tahtın başında oturan ben tek bir adım atarken bile halkımın hissettiği acıyı paylaşmalıymışım. Bundan böyle Arabella'nın o hünerli elleriyle dikilen hem dayanıklı hem de yumuşacık deriden şimdiki giydiklerinizden çok daha rahat birer çift ayakkabı yapılacak her aileye. Herkesin ayağı taşlardan, dikenlerden korunsun diye. Çünkü yönetmek sadece buyurmak değil, sadece emir vermek değil. Nimetleri, iyiliği, rahatlığı ve hakkı halkıyla, bütün vatandaşlarıyla bölüşmektir.